Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Ömer ve Kıvılcım ayrılmasın diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Ayrıca Kızılcık Şerbeti dizisine destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Dizimizin son bölümü nefesleri kesti. Bir yanda Ömer'in kendiyle iç hesaplaşması, diğer yanda Işıl'ın kendisini tehdit eden kişinin peşine düşmesi derken Fatih ile Asil'in karşı karşıya geldiği sahneler dengeleri tamamen değiştirdi. Önümüzdeki bölümde özellikle Ömer cephesinde düğümün çözülmeye başlayacağını düşünüyorum. Şu an için eldeki deliller o kazada Yeşim'e çarpanın Ömer olduğunu işaret ediyor ve Ömer de ya gerçekten buna inandı ya da bilinçli bir şekilde buna inandırıldı. Köprüde birine çarptım hissiyle durması, etrafta kimseyi bulamadan yoluna devam etmesi ve sonradan gelişen süreç Ömer'in zihninde koca bir suçluluk duygusu yarattı. Bu duygu onu itirafın eşiğine kadar getirdi ve yeni bölümde Ömer'in kendini ele vererek sorumluluğu üstlenmesine tanık olabiliriz. Bunun doğal sonucu olarak da Ömer ile Kıvılcım'ın arasına mesafe girmesi, hatta kısa süreli bir ayrılık yaşanması muhtemel. Hatta bu süreç Ömer'i bir süreliğine hapishane sahnelerinde görmemize yol açabilir. Peki gerçekten de Ömer suçlu mu? Yoksa görünmeyen bir el taşları sessizce yerinden oynatıp bizi yanlış bir sonuca mı sürüklüyor? Sezonun ilk bölümünde gördüğümüz kritik ayrıntıyı hatırlayalım. Ömer kafa dağıtmak için gittiği mekanda bir çiftin tartışmasına şahit oldu. Bu çift Kıvılcım'ın doktor dostları Nilgün ve Hakan'ın oğlu Furkan ile onun kız arkadaşı Yeşim'di. Kavga mekanın dışında da sürdü. İkilinin ayrı yönlere dağıldığını izledik. Ardından köprü sahnesi geldi. Ömer direksiyon başında bir çarpma hissiyle durdu. Çevrede kimseyi bulamadı ve yoluna devam etti. Geçtiğimiz bölümde Furkan'ın anlatımına göre ise tartışma arabada da devam etmiş. Köprüde Yeşim araçtan inmiş ve Furkan onu bir daha görmemişti. Bu iki anlatım üst üste konduğunda olay hattının farklı ihtimallere açık olduğu çok net. Nilgün ve Hakan'ın Ömer ve Kıvılcım'la aynı masaya oturdukları sahnedeki gergin ve çelişkili tavırları, özellikle de bazı soruları es geçiş şekilleri bende en başından beri görünmeyen bir plan hissi uyandırdı. Eğer bu olay gerçekten de ailece izlenen kamera kayıtları ve sonrasında atılan adımlarla kurgulanan bir senaryonun parçasıysa, akla gelen ilk motivasyon net: oğulları Furkan'ı korumak. Böyle bir senaryoda Ömer farkında olmadan kurban rolüne itiliyor olabilir. Yani kazanın gerçek sorumlusu Ömer değil de Furkan ise akışın şu anki yönü hem Ömer'i yalnızlaştıracak hem de Kıvılcım'la ilişkisini sarsacaktır. Benim fikrim bu yüzden değişmedi. Ömer'in nihai olarak suçsuz çıkacağını, asıl sorumluluğun Furkan'da olduğunu düşünüyorum. Aksi halde Ömer'in gerçek anlamda suçlu bulunduğu bir çizgide hapisten çıkması güçleşir ve Kıvılcım Ömer hikayesinin tamamen kapanması gündeme gelir ki dizinin dramatik omurgası açısından bu sezonun başında pek olası görünmüyor. Bu noktada anlatının dramatik gerilimini ayakta tutan şey Ömer'in iç hesaplaşmasıyla dışarıdaki manipülasyon ihtimalinin çakışması. Ömer kendi vicdanına yenilmiş gibi görünse de gerçeğin adım adım ortaya çıkmasıyla birlikte kimin neyi, ne zaman ve nasıl sakladığı daha görünür olacak. Özellikle de Nilgün ve Hakan'ın küçük ama kritik ifadeleri, masadaki sessizlikler, bakış kaçırmalar ve konuşmanın yönünü değiştiren cümleleri yeni bölümde yeniden anlam kazanabilir. İzleyici için ipuçları şimdiden sahnelere serildi. Yeni bölüm bunları bir araya getirip daha okunur kılacak. Gelelim Işıl cephesine. Işıl bugüne kadar planlarını ince ince örerek ilerledi. Adımlarını ölçtü, çevresini manipüle etti ve riski hep başkalarına dağıtarak yol aldı. Ancak son bölümde kendini ele veren ilk ciddi çatlağı gördük. Birileri Işıl'ın suçlarını biliyor ve onu adım adım köşeye sıkıştırıyor. Işıl bu kişiyi bulmak için hamle üzerine hamle yaptı. Kapılar yüzüne kapandı. İzler onu yanıltacak şekilde döşenmiş gibiydi. Şu an için en güçlü şüpheli Mustafa gibi görünse de bence bu noktada bir ters köşe ihtimali oldukça yüksek. Daha önceki analizlerimde paylaştığım teoriyi koruyorum. Evin yeni kahyası Birsen. Yeni sezonun ilk bölümünde Birsen'in evin neredeyse her odasında kulağı olduğuna, herkesin duymadığı konuşmalara bile tanıklık ettiğine dair altı çizili detaylar izledik. Birsen'in Koray'la bağlantısı olabilir. Bu bağlantının duygusal mı yoksa çıkar temelli mi olduğu henüz belirsiz. Ama Işıl'ın Kore'ye reva gördüklerinin üstüne eklenen sezon finali travması intikam motivasyonunu fazlasıyla besliyor.
Işıl'ın bu kadar kilit bir sırrı Leo'ya emanet etmiş olma ihtimali ise bana hala zayıf geliyor. Leo daha önce Işıl'ı yarı yolda bırakmış ve kritik anlarda bildiklerini itiraf etmişti. Bu profilde biri Işıl'ın elindeki en tehlikeli gerçeği ortak edilemez. Dolayısıyla notları gönderen kişi Leo'dur seçeneği dramatik olarak mümkün olsa da karakter mantığı açısından geride duruyor. Işıl'ın içine düştüğü panik onu hata yapmaya zorlayacak. Birini köşeye sıkıştırmak için kurduğu ağın ipleri şimdi kendi bileklerine dolanıyor. Bu da bize yeni bölümde iki sonuç getirir. 1. Işıl ilk kez savunmada kalacak. 2. Birsel'le yüzleşme zemini giderek belirginleşecek. Hangi kapıdan dönerse dönsün, bileni susturamadıkça kontrolü kaybetme korkusu büyüyecek. Burada küçük ama önemli bir ayrıntı. Işıl'ın refleksi suçu yeni hedeflere itmek ve izleri silmek. Bu yüzden notların sahibine yaklaştıkça çevresindeki herkesi birer potansiyel düşman gibi görmesi olağan. Bu paranoya onun en büyük açığı olacak. Şimdi de Asil ve Fatih cephesine gelelim. Son bölümde Asil, Fatih'in hamlesine sert bir karşılık verdi ve Doğa ile Fatih'i doğrudan karşı karşıya getirdi. Fatih, Asil'in kurduğu rüzgara kapıldı. Oyunun tonunu, temposunu ve yönünü şimdilik Asil belirliyor. Yeni bölümde Fatih'in Asil'e bir karşı hamle üretmesi mümkün. Ancak Asil'in yedek planları, sürprizleri ve rakibini oyunda bir adım geride tutan hamleleri devreye girecek gibi. Bu ikilinin mücadelesi büyüdükçe yan karakterler üzerindeki baskı da artacak. Doğan'ın her iki tarafın hamlelerinden nasıl etkileneceği, hangi noktada sınır çizeceği ve çocuklarının geleceği gibi hassas başlıklarda nasıl tavır alacağı hikayenin duygusal eksenini belirleyecek. Yani sadece bir güç çekişmesi izlemeyeceğiz. Ev içindeki dengeler, aile bağları ve kişisel sınırlar da bu satrançta taş olacak. Bu mücadele aynı zamanda dizinin dramatik ritmine katkı sağlayacak. Asil'in planlayıcı zekası ile Fatih'in anlık ve duygusal tepkileri sahneleri hem gerilimli hem de öngörülemez kılıyor. Bir noktadan sonra Asil'in hesapları kapatma arzusu ile Fatih'in kaybetmeme hırsı birbirini daha sert vuruşlara zorlayacak. Bu da Doğa'yı istemediği kararların eşiğine getirebilir. Yeni bölümde iki tarafın da birbirini pes ettirme çabalarında gri alanlar büyürken izleyici olarak haklı kim, haksız kim sorusunun net cevabını bilerek değil, sahneler ilerledikçe yeniden düşünerek izleyeceğiz. Ve beklenen dönüş, Çimen, 2. sezon sonunda vedasını etmişti. 4. sezonla birlikte diziye geri dönüyor. Çimen'in dönüşü sadece nostaljik bir selam değil, hikayenin akışını da etkileyecek bir gelişme. Döndüğünde ilk yapacağı temaslar, kuracağı cümleler ve nerede konumlanacağı, Doğa Fatih hattına mı yoksa bambaşka bir çatlağa mı eğileceği merak konusu. Çimen'in varlığı aile içi dengeleri yumuşatabilir de daha sert soruların fitilini de ateşleyebilir. İzleyicinin bağlılık gösterdiği karakterlerden biri olarak sahnelere duygu katacak, karar anlarında teraziye yeni ağırlıklar koyacaktır. Çimen'in geri dönüşüne sevinenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Yorumlarda Çimen nasıl dönmeli sorusuna da fikirlerinizi bekliyorum.